Herkese merhabalar. Bu videoda sizinle birlikte hırka yapımını çalışacağız. 5, 6, 7 yaşlar için uygundur. Altıgen hırka çalışacağız. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız dahi bu hırkayı kolaylıkla örebilecekler. Hırkanın bedenini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Beden genişliği fazla olsun istiyorsanız buradaki beden genişletme sıralarını arttırabilirsiniz. Boy uzunluğunun fazla olmasını istiyorsanız boy uzatmada öreceğimiz sıraları uzatarak çalışabilirsiniz. Yine hakeza kollarının daha uzun olmasını istiyorsanız kol örme sıralarını uzatarak daha uzun kol elde edebilirsiniz. Hırkamızın bu şekilde bir uçtan diğer uca ölçüsü yaklaşık olarak 39 santim. Hırkamızın boyundan bitişe kadar ölçüsü de şöyle yaklaşık olarak 40 santim. Kol altından kol ucuna kadar ölçüsü 27 santim. Kol genişliği 18 santim. Hırkamızın ön kısmı bu şekilde. Arka kısmı da hemen şöyle gösterelim. Arka kısmı da bu şekilde. İki altıgen parçanın birleşmesiyle oluşuyor. Hırkamızın ön kısmına dilerseniz ilik açarak düğmede yerleştirebilirsiniz. Hırkamızda herkesin bildiği bir marka iplik kullandım. Bunu çok rahatlıkla marketlerden satın alabilirsiniz. Açıklama kısmına da marka ismini belirttim. Bu iplikten ortalama olarak 3 yumak kullandım. Benim 3 yumaktan şöyle bir miktar ipliğim de arttı. Yumaklarım 100 gram. Dolayısıyla 300 gramdan çok rahatlıkla bu şekilde bir hırka çıkarttım. Tığ numaram 3,5 milimde yün tığ kullandım. İsterseniz şimdi detaylı yapım videosuna geçelim. İpliğimi parmağıma sardım. Sihirli halka yaparak başlayacağım. Şuradaki ipliğimi parmağıma şu şekilde çevirdim. Burada çarpı işaretini gördüm. Tığımı içine yerleştirdim. Buradan bir tane ilmek aldım. Bir ilmek daha alıp sıkıladım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Ve sihirli halkamın içerisine batıp tığımı tekrar çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini kalan ikisini birlikte örerek buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Aynı halkanın içerisine tekrar batıp bir ilmek daha çıkartıp bakın tığımda 3 ilmeğim varken ilk ikisini kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Baştaki çektiğimiz 2 zinciri de bu ikili trabzanlardan sayıyoruz. Dolayısıyla 1, 2, 3 tane trabzan yapmış olduk. Sihirli halkamın şuradaki ipliği şöyle hafifçe çekiyorum. Devam ediyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Aynı halkanın içerisine tekrar batıp yine ilmeğimi çıkartıp 2 defa da çıkarak yine ikili trabzan çalışıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı halkanın içerisine tekrar batıp ilmeğimi çıkartıp 2 defa da çıkarak ikili trabzan. Bakın 2 tane oldu. Tekrar bir tane daha ve 3'e çıkardım. Şimdi arada yine bir zincir üzerine alıyorum. Tekrar halkamın içerisine batıp yine 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. 1 2 ve 3. Bakın kaç tane üçlü grubum oldu? 1 2 3. Devam ediyorum. Arada bir zincir. Tığımın üzerine alıyorum ve aynı halkanın içerisine tekrar batıp ilmeğimi çıkartıp 2 defa da çıkarak ikili trabzanımı çalışıyorum. Yine 3'e tamamlayacağım. Tığımın üzerine aldım. Halkanın içerisine battım. İlmeğimi çıkardım. 2 defa da çıkarak ikili trabzanımı ördüm. Tekrar üzerine aldım. Aynı halkanın içerisine tekrar batıp ilmeğimi çıkardım. Yine 2 defa da çıkarak ikili trabzanımı çalıştım. Hafifçe şuradaki ipliğimi şöyle çekiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 tane üçlü grubum oldu. Devam. Arada bir zincir üzerine alıyorum ve aynı halkanın içerisine tekrar batıp yine 3 tane ikili trabzanımı çalışıyorum. 1 2 ve 3. Bir zincir tekrar üzerine alıyorum. Bakalım kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 tane üçlü grubum oldu. Arada bir zincir çekmiştim. Şimdi sonuncu üçlü grubumu yapıyorum arkadaşlar. 1 ikili trabzan, devam, 2 ve 3. Şuradaki ipliğimi şöyle sıkıca çekiyorum, çekebildiğim kadar. Dikkat edelim kopmasın ama. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi baştaki 2 zincir çektiğim zincirin tepesine batıyorum. Arkadan bir ilmek alıp
tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmamı yapıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, aralarda bir zincir olan 6 tane üçlü grubum oldu. Bu üçlü grubumu aradaki zincir boşluklarında sayabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi bir üst sıradan devam ediyorum. Şimdi bir üst sıradan devam ederken ilmek kaydırmalar yaparak buradaki bir zincirli boşluğa gelmem lazım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Arkadan bir ilmek alıp tığımın arasından geçirerek bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Devam. Yanındaki trabzan tepesine tekrar battım. İlmeğimi aldım. Tığımın arasından geçirerek ilmek kaydırma yaptım. 2. Devam. Bir zincirli boşluğa gelmem gerekiyor. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Ve bakın bir zincirli boşluğa geldim. Şimdi bu noktada 2 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimiz çok sıkı olmasın. Eğer çok sıkı çekiyorsanız 3 zincir de çekebilirsiniz. Tığımın üzerine bir ilmek aldım ve aynı zincir boşluğa batıp bir tane ikili trabzanımı çalıştım. Tekrar üzerine aldım. Aynı zincir boşluğa tekrar batıp ilmeğimi çıkardım. Bakın tığımda 3 ilmeğim var. 2 defa da çıkarak yine ikili trabzanımı çalıştım. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Aynı bir zincirlik boşluğa tekrar batıp yine ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha ve bir tane daha aynı boşluğa trabzanımı çalışıyorum. Bakın ne yaptık? Başta 2 zincirli trabzandan sayıyoruz. 1 2 3 ikili trabzan, arada bir zincir, 3 ikili trabzan. Şimdi burada arkadaşlar altıgen hırkamızın ilk köşe çalışmasını yapıyoruz. Şimdi arada bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Şimdi bakın bir sonraki bir zincir boşluğunu buluyorum. Burası. Hemen buraya batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek var. 2 defa da çıkarak ikili trabzanımı ördüm. Tekrar üzerine aldım. Aynı boşluğa tekrar batıp bir ikili trabzan daha. 2. Üzerine aldım. Aynı boşluğa battım. Bir ikili trabzan daha. 3. Köşeleri çalıştığımız için ne yapıyorduk? Arada bir zincir. Üzerine alıp aynı boşluğa tekrar bir üçlü grubumu çalışıyorum. 1, 2 ve 3. Yani 3 tane ikili trabzanımı çalışıyorum arkadaşlar. Üçlü grupların arasında her zaman bir tane zincir olacak. Dolayısıyla bir zincir çekiyorum. Üzerine aldım ve buradaki bir zincirli boşluğu bulup buraya yine 3 tane ikili trabzanımın örmeye başlıyorum. İlkini örüyorum bakın. 3. Şimdi hep köşe çalışacağımız için arada bir zincir üzerine alıyorum ve tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan daha. Ve 3. Bakın. Bu şekilde devam ediyoruz. Kalan bir zincirli boşluklara da hep köşe çalışacağız. 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. İkinci sıramda da bakın sıra sonuna doğru geldim. Şuradaki köşe çalışmamızdan yani 2 tane üçlü gruplarımdan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi en son üçlü grubumu yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Başlangıçtaki 2 zincirin tepesini buluyorum. Battım. Arkadan bir ilmek alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Ve tamamıyla bakın ikinci sıram bitmiş oldu. Şimdi üçüncü sıraya geçerken yine ilmek kaydırma yaparak şuradaki bir zincirli boşluğa geleceğim. Dikkat. Hemen yanındaki trabzan tepesine battım. Arkadan bir ilmek çıkartıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Bir tane daha. Bakın hemen yanındaki trabzan tepesine battım. İlmeğimi çıkartıp tığımın arasından geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Ve hemen bir zincirli boşluğa da yine bir tane ilmek kaydırma yaparak bir zincirli boşluğa geldik. Toplamda 3 tane ilmek kaydırma yaptık. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir ilmek aldım ve dibine batarak bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar üzerine aldım. Aynı noktaya tekrar batıp bir ikili trabzan daha. Başta çektiğimiz 2 zincirleri arkadaşlar hep trabzandan sayıyoruz. Dolayısıyla üçlü grubumu tamamlamış oldum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve aynı boşluğa tekrar batıp yine üçlü grubumu çalışıyorum. 1, 2
ve 3. Bu arkadaşlar köşe. Şimdi modelimizi yavaş yavaş vermeye başlayacağız. İlk köşemizi yaptık. Burada bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve bir sonraki, bakın şuradaki boşluğa batıyorum. Dikkat. Şurada üçlü gruplarımın arasındaki bir zincirli boşluğa batıp buraya yine üçlü grubumu çalışıyorum. İkili trabzan yaptım. Bir, devam. İkinci ikili trabzanım ve üçüncü ikili trabzanım. Şimdi burası köşe olmayacak. Tek üçlü grup olacak. Dolayısıyla arada bir zincir yine üzerine aldım. Şimdi yine köşe çalışacağımız yerdeyiz. Hemen buradaki bir zincirli boşluğa batıp ilk üçlü grubumu çalışıyorum. 1, 2, 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir üzerine alıyorum ve aynı boşluğa bakın tekrar batıp yine üçlü grubumu çalışıyorum. 2 ve 3. Bakın köşe çalıştım. İlk köşem, arada bir üçlü grup ve diğer köşem. Devam ediyorum. Her zaman üçlü grupların arasında bir zincir oluyor arkadaşlar. Üzerine aldım ve bir sonraki bakın gelen bir zincirli boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Tek kalıyor. Arada bir zincir üzerine aldım. Şimdi bakın köşe çalışacağım yine. Hemen bir zincirli boşluğa batıp üçlü grubumun ilkini yapıyorum. 2, 3. Arada bir zincir. Tekrar üzerine alıp aynı zincir boşluğuna yine 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Devam. Bir zincir üzerine aldım. Şimdi bakın bu boşluğa tek üçlü grup çalışacağım. 1, 2 ve 3. Devam. Arada bir zincir üzerine aldım. Şimdi yine köşe çalışacağım. Yani 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3. Arada bir zincir, aynı boşluğa yine bir tane daha üçlü grubumu çalışıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Toplamda şuradaki köşelerden 6 tane olacak. Bu köşelerin arasında da hep bir tane üçlü grubumuz olacak. Unutmayalım, üçlü grupların arasında ister köşede olsun ister buralarda olsun her zaman bir zincir çekiyoruz. Sıramın sonuna doğru geldim. Son üçlü grubumu çalıştım. Bir zincir çekmeyi unutmuyoruz. Şimdi sırayı birleştireceğim. Başta 2 zincir çektiğim kısmın 2 zincirin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeği çıkardım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Dolayısıyla 3. sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi unutmuyoruz arkadaşlar, sıra bitişlerinde her zaman başlangıçtaki 2 zincirin tepesine ilmek kaydırmayla sıramı bitiriyorum. Peki sırama başlarken ne yapıyorum? Sırama başlarken de ilmek kaydırmalar yapıyorum. 1 ilmek kaydırma, devam 2 ve 3. 3 tane ilmek kaydırma yaparak bakın şuradaki bir zincirli boşluğa geliyorum. Başlangıçlarda 2 zincir veya 3 zincir de çekebilirsiniz. Eğer eliniz sıkıysa 3 zincir çekin. Ama benim gibi daha rahat çekebiliyorsanız 2 zincir de çekebilirsiniz. Daha sonra üzerime alıp hemen ne yapıyorum? Buradaki boşluğa ikili trabzanımı örmeye başlıyorum. Bakın baştaki 2 zinciri de trabzandan sayıyoruz. Şimdi bu şekilde örerek devam edeceğiz. Şimdi bu sırada hemen ilk köşemize çalışalım isterseniz. Arada bir zincir üzerine alıyorum. Aynı boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşe çalışıyoruz çünkü. Her sırada 6 tane bu şekilde köşemiz olmalı. Şimdi köşe çalıştık. Sonra bir zincir çekiyoruz. Boşluğumuza bir tane üçlü grup. Yani 3 tane ikili trabzan. Yine arada bir zincir. Daha sonra buradaki boşluğa da 3 tane ikili trabzan. Yani bir üçlü grup. Arada bir zincir. Bakın şimdi köşe geliyor. Köşelerin üzerine hep köşe çalışıyoruz. Köşeyi nasıl çalışıyorduk? Bakın 3 tane ikili trabzan. Arada bir zincir. Aynı ilmeği yine 3 tane ikili trabzan. Yani köşelerimizde hep 2 tane üçlü grubumuz oluyor arkadaşlar. Her sırada bu şekilde devam edeceğiz. Her sırada 6 tane köşemiz olacak. Ama her sırada tek ördüğümüz bu üçlü gruplarımız artacak. Bakın bir önceki sırada bir taneydi. Bir sonraki sırada yani şimdi 2 tane üçlü grubum arada olacak. Bir sonraki sırada 3, 4, 5 bu şekilde artacak.
altıgen parçamın en son sırasını da bitirdim arkadaşlar. Altıgen parçamda toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. sıranın sıra sonuna kadar devam ettik. Ve kenarlarda iki köşe arttırmaların arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane üçlü grubum var. Şimdi altıgen parçamın bir kenarını örmeden bırakıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. 5 kenarını örüyorum. Tek bir kenarını örmeden bırakıyorum. Ve bu altıgen parçadan 2 adet örmeniz gerekiyor. Çünkü bir tanesi hırkamızın sol tarafı olurken bir tarafı sağ tarafı olacak. Dolayısıyla her iki parçanın da birer kenarını örülmeden bırakacağız. Çünkü bu kalan son kenarda kolumuzun üst tarafından birleştirme yaparak kolumuzu kapatacağız. En son üçlü grubumu çalışmıştım. Şimdi bakın üst taraftaki köşe kısmındayım. Tığımın üzerine ilmeğimi aldım ve ilk köşeye bir tane üçlü grup çalışarak başlıyorum. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzattım. Hemen kolun karşısında gelen kısmı aldım ve köşe noktasından tığımı geçirdim. Buradan bu ilmeğimi alıp bu şekilde karşı köşeden yerleştirdim. Tekrar tığımın üzerine bir ilmek alıp kalan üçlü grubu örmek için buradaki boşluğa battım ve yine ikili trabzan örmeye başladım. 1 2 ve 3 ve köşeyi tamamladım ve bakın ilk birleştirmemi yaptım. Şimdi devam ediyorum. Tığımdaki ilmeği şöyle uzatıyorum. Karşıdan bakın ilk gelen köşe grubundan sonra ilk gelen boşluğa battım. İlmeğimi buradan geçirdim. Tığımın üzerine ilmek aldım ve öreceğim kısımdaki ilk gelen boşluğa batıp yine buraya ikili trabzan örüyorum. 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. 2 ve 3. Bakın şöyle göstereyim. İkinci birleştirmemi de burada tamamladım. Tekrar ilmeğimi uzattım. Şöyle bakın. Karşıda denk gelen boşluktan bu ilmeğimi bu şekilde geçiriyorum. Ve tığımın üzerine bir ilmek aldım. Ve öreceğim kısımdaki boşluktan batarak buraya ikili trabzanımı çalışıyorum. 1 2 ve 3. Bakın hem birleştirme sağlamış oldum hem de üçlü grubumu ördüm. İlmeğimi yine uzatıyorum. Bu sefer yine karşıda gelen ilk boşluğu buluyorum. Bakın burası. Buradaki ilmeğimi bu boşluktan geçiriyorum. Tığımın üzerine ilmek alıp öreceğim kısımdaki boşluğa batarak ikili trabzanımı örmeye başlıyorum. 1 2 ve 3. İlmeğimi uzatıyorum ve bir sonraki gelen boşluktan geçirerek bu ilmeğimi buradan geçirdim. Tığımın üzerine ilmeğimi aldım ve öreceğim boşluğa batıp yine buraya ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 2 ve 3. Gelin şöyle bakalım. Bakın şahane bir görüntü. Hem kol birleştirmesini sağlıyoruz hem de bakın bu kenarda kalan üçlü gruplarımı örerek devam ediyorum. Evet, kolumuzun birleşimine devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın son kısmına geldim. Şöyle göstereyim. İlmeğimi uzattım. Karşı taraftaki boş kısımdan ilmeğimi geçirdim. Bakın şimdi burada ilmek kaydırma yaparak birleştireceğim. Hemen bir tane ilmek aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirdim. Şimdi burası şöyle göstereyim. Benim açık kaldı. Sizin kapalı da olabilir ama benim bitişim bu kısımda olduğu için burası açık kaldı. Bu noktada şöyle bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane daha ilmek kaydırmalar yaparak buradaki bakın ortadaki boşluğa geliyorum. İlmeğimi uzattım. Yine bakın karşı tarafta
bulunan köşenin orta kısmından battım. Bu ilmeği bu noktadan tam ortasından geçirdim. Ve bir tane yine ilmek alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek sıkıladım. Bakın bu şekilde uç noktasına kadar tığ ile birleştirerek devam ettim. Aynı zamanda kenarımın son kalan parçasını da örmüş oldum. Şimdi burada ilmeğimi sıkıladıktan sonra bir parçada uzun bir iplik bırakıp kesiyorum. Ve kalan ipliğimi de iç kısmından gizleyerek, yürüterek gizleyeceğim. Bakın ilk kolumun birleştirmesini tamamladım. Bu bana göre şöyle sağ kolum olmuş olsun. Hemen şimdi diğer parçamda da aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Bir kenarını örmeden bırakmıştım. Şimdi bu sol kol parçası olacak. Bakın şöyle göstereyim. Bunu da yine aynı şekilde bir önceki kolda yaptığımız gibi örerek tığ ile karşı tarafla birleştirerek bitiş kısmına kadar devam edeceğim. Şimdi videomuzun bu bölümünde beden genişletme çalışacağız. Sol parçamızda 2 sıra beden genişletme yaptım. Şimdi sağ parçamızın beden genişletmesini birlikte yapacağız. Sizler bu 2 sıra yaptığım sıra sayısını daha fazla arttırarak beden kısmını daha da genişletebilirsiniz. Beden genişletmeyi hırkamızın arka kısmında yapıyoruz. Dolayısıyla şöyle arka kısmını çeviriyorum ve bana göre düz öreceğim taraf ne taraftan başlayacaksa o tarafı çeviriyorum. Bakın bu parçamda alt kısımdan başlayarak öreceğim. Diğer parçamda üst kısımdan başlamıştım. İpliğimi parmağıma sardım. Bir tane kilit işlemi yaparak başlıyorum. Yani bir ilmek alıp sıkıladım. Hemen alt kısmından aldım ve köşe noktasını buluyorum. Köşe noktasından ipliğimi geçirdim. Bu tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Dolayısıyla ipliğimi buraya sabitledim. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım. Ve hemen buradaki boşluğa tekrar batıp buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar üzerine aldım. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. Bakın ne yaptık? 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Zincirimizi de trabzandan sayıyoruz. Dolayısıyla üçlü grubumu çalışmış oldum. Devam ediyorum. Tığımın üzerine bir ilmek aldım ve bir sonraki boşluğa batarak buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi her bir boşluğa arkadaşlar, her bir gördüğüm buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak hırkamın şuradaki kısmına, yani bakın kol birleştirme yaptığımız kısmına kadar devam ediyoruz. Evet, bitiş kısmına kadar geldim. Bakın baştaki üçlü grubum olmak üzere toplamda 16 tane üçlü grup çalışmış oldum. 16.'yı da yaptım. Şimdi bu köşeye de ne yapacağız arkadaşlar? Tığım üzerine bir ilmek alıyorum ve tam bu köşeye de batıp buraya da böyle bir tane ikili trabzan yapıyorum. Dolayısıyla ilk sıramı tamamladım. Şimdi burada şöyle bir ilmek alıp sıkılıyorum ve ilmeğimi kesiyorum. Beden genişletme yaparken her seferinde kaç sıra öreceksek arkadaşlar ipliğimizi kopartıyoruz. Tekrar ipliğimizi buradan başlayarak sırayı örüyoruz. Ben bu hırkamızda 2 sıra beden genişletme çalışacağım. Bakın diğer parçamızda da şöyle göstereyim. Şimdi sol kolumuzda da burada alt kısımdan başlamıştık. Sol kısımda da üst kısımdan başladık. Bakın üst taraftan başladık. 3 tane üçlü grubumu yaptım. Sıranın sonuna kadar geldim. Bakın ikili trabzanım kısmı alt tarafta kalmış oldu. Dikkat. Bir parçam da üst tarafta kalıyor ilk sıramda. İkili trabzan, bir parçam da alt kısımda kalıyor. Sonra tekrardan ipi geldim, kilit yaptım, ilmek kaydırma yaparak bakın sabitledim ilk zincirimin tepesine ve 2 tane zincir çekip yine üçlü grubumu çalıştım. Şimdi ikinci sırayı da bu şekilde çalıştım. En son üçlü grubumu yaptım, ipliğimi koparttım, bitirdim. Şimdi bir parçam bu şekilde. 2 sırayı tamamladım. Şimdi diğer parçamda bu arka kısımda ikinci sıramı yaparken tığ ile birleştirerek yapacağım. Aynı kolda yaptığım gibi. Yani ikinci sırama başlayacağım. Hem öreceğim hem diğer parçayla birleştireceğim.
Bakın şöyle tuttum denk gelen kısımlarından. Şimdi sağ parçamda ikinci sırada beden genişletmeye çalışıyorum. İpliğimi parmağıma sardım. Bir tane kilit işlemi yaptım. Ve hemen şöyle çevirdim. Nereden başlamıştık? Alt taraftan. Dikkat. Yine alt taraftan başlayacağım. Şöyle ipliğimi aldım. İlk zincirin tepesine battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. İlmek kaydırmayla buraya sabitledim. 2 tane zincir çekiyorum. 2 zincirimi çektikten sonra ipliğimi uzattım. Hemen diğer parçamı aldım. Arkasına çevirdim. Şimdi hırkalarımın arka tarafları bana doğru bakıyor. Şimdi bakın. Hem öreceğim hem karşı parçayla birleştireceğim. Uzattığım ilmek bakın nereye denk geldi? Karşıda da üçlü grubum olmalı. Buna da dikkat. Hemen ilk başladığım trabzanın tepesinden battım. Bu ilmeğimi buradan bu şekilde geçirdim. Bakın bu şekilde birleşmesi lazım. Tığımın üzerine aldım ve ilk gelen boşluğa battım. Buraya üçlü grup çalışacağım. 1 devam ediyorum. 2 3 ilmeğimi uzattım. Şimdi nereye denk geldi? Bakın ilk boşluğum burası. İlmeğimi buradan bu şekilde geçirdim. Tığımın üzerine aldım ve öreceğim ikinci boşluğa batarak buraya yine 3 tane ikili trabzanımı örmeye başlıyorum. 1 2 ve 3. Yine ilmeğimi uzattım. Karşı parçamdan nereye denk geldi? Buradaki üçlü gruba ilmeği buradan bu şekilde geçirdim. Üzerine aldım ve bir sonraki üçlü grup arasındaki boşluğa batarak buraya 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. 2 3 ilmeğimi uzattım. Şöyle fazla uzatmışım. Hemen buradaki boşluktan geçirip yine üçlü grubun karşıdan örmeye başlıyorum. Bakın arkadaşlar, oldukça kolay bir yöntem. Aynı kolda yaptığımız gibi. Burada da beden genişletmede ikinci sıramızı örerken aynı zamanda karşı parçadan da birleştirme yaparak devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın son üçlü grubumu yaptım. Yine sağlamasını yapmak adına sayın arkadaşlar. 16 tane üçlü grubum olması lazım. Hemen bakın ilmeğimi uzattım. Karşıdaki trabzan tepesine battım. İlmeğimi buradan geçirdim. Bir ilmek alıp şöyle sıkıladım ve ipliğimi kesiyorum. Bu iplikleri iç kısımlardan yürüterek gizliyoruz arkadaşlar. Bakın beden genişletmeyi dolayısıyla tamamlamış olduk. Burada sizler bedenin daha geniş olmasını istiyorsanız, dediğim gibi elinizde bir hırka varsa hırkayı üzerine koyup ölçü alabilirsiniz veya direkt yapacağınız kişiye giydirebilirsiniz. Bakın, eğer beden kısmı daha geniş olsun istiyorsanız sıra sayılarını mesela 2-2 yaptık. Sizler dilerseniz 3-3, 4-4 de yapabilirsiniz. Bu noktada şöyle en kısmının ölçüsü de 42 santim. Arkası ve önünü topladığımız zaman 84 santimlik bir beden genişliği elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu beden genişliğiyle bahsettiğim üzere 5, 6, 7, 8 yaşa dahi uygun olacaktır. Hırkamızda boy uzatma yapmak istiyorum. Hemen ipliğimi parmağıma sardım. Bir tane kilit işlemi yapıyorum. Şöyle yine düz tarafa gelecek şekilde şöyle alt kısmından arkadaşlar hemen köşe noktasına tığımı yerleştirdim. Bir ilmek aldım. Bu ilmeğimin arasından geçirerek ipliğimi buraya sabitledim. 1 2 zincir çektim. Tığımın üzerine bir ilmek aldım ve buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar üzerine aldım ve bir ikili trabzan daha. Dolayısıyla baştaki 2 zincirle birlikte 3 tane ikili trabzanı tamamlamış oldum. Şimdi her bir boşluğa arkadaşlar bu şekilde 3 tane ikili trabzan yaparak örmeye devam ediyorum. Bakın şu kısımları dolanarak her bir boşluğa üçlü grup çalışacağım. Şu noktaya gelelim. Bakın beden genişletme yaptığımız noktaya, onu birlikte yapalım. Evet, bakın arka kısımda beden genişletmeye doğru yaklaştım. Şimdi buradaki köşe kısmındaki bu boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bakın bu noktada arkadaşlar şunu da üçlü gruptan sayıp bakın buradaki
2 zincirli kısma da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi şu ortayı atlıyoruz. Şuradaki üçlü grubun bir trabzanını alıp buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Dikkat, buraya batmıyorum arkadaşlar. Şuradaki köşe kısımdaki boşluğu baz alıyorum ve buraya tekrar başlıyorum. Üçlü grubumu çalışmaya 2 ve 3. Şöyle tutalım. Bakın buradaki kısımda, beden genişletme kısmında şöyle bakarsak, köşeleri de sayarsak 1, 2, 3, 4 tane üçlü grup yapmış olduk. Köşelerde dahil olmak üzere. Şimdi bitiş kısmına kadar üçlü gruplarımı örmeye devam ediyorum. Şimdi bitişe kadar geldim. Arkadaşlar burada şuna dikkat edelim. Başta üçlü grupla başladığım için bitişte arkadaşlar ikili trabzanla bitireceğim. Tığımın üzerine bir ilmek aldım ve burada köşeye batıp bir tane ikili trabzan yaptım. Bir ilmek aldım, sıkıladım, ipliğimi kestim. Hırkamızda beden genişletme ve beden uzatmayı tamamladım. Şimdi kol uzatmayla ve koldaki lastik kısmını örmekle devam ediyoruz. Ben daha önce bir kolu çalıştım. Hemen şöyle göstereyim. Bakın 2 sıra kol uzatma çalıştım. Daha sonra 3 sırada lastik ördüm ve kolu tamamıyla bitirdim. Şimdi diğer kolu da birlikte çalışacağız. Öncelikle ipliğimi aldım, parmağıma sardım. Bir tane kilit işlemi yaparak başlıyorum. Yani bir ilmek aldım, sıkıladım. Hemen kolda şöyle herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Hemen şuradaki boşluk kısmına batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. İlmeğimin arasından geçirerek ilmeğimi burada sıkıladım. 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2 üzerine aldım ve aynı boşluğa batarak buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar üzerine aldım. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. Baştaki 2 zinciri de ikili trabzandan sayacağız. Dolayısıyla toplamda 3 tane ikili trabzan çalışmış olduk. Tekrar üzerine alıyorum ve bir sonraki gelen boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bu şekilde arkadaşlar kolumuzun çevresini dönelim. Her bir boşluğa üçlü grubumuzu çalışalım. Şu en son bitişteki kısım, çünkü burası farklı, bakın kol birleştirme yaptığımız kısım. Şu noktaya kadar gelelim. Şuradaki kısmı birlikte çalışalım. Evet, sıra sonuna doğru geldim. Toplamda arkadaşlar 15 tane üçlü grup çalışmış oldum. Şimdi bunu 16'ya tamamlayacağız. Şu noktada bakın birleşim yeri var. İki köşenin bir araya geldiği nokta. Bunun her ikisine birden şöyle bakın. Bir tane ilk köşeden, bir tane de hemen yanındaki köşeden alıyorum. İpliğimi bunların ikisinin arasından geçiriyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen tığımın üzerine yine bir tane ilmek aldım. Şimdi hemen bakın bu herhangi bir köşeye, bu hangi köşeye daha rahat batarsanız oraya batabilirsiniz, ama bakın şuradaki köşe boşluğuna daha rahat batabileceğim için buraya batıyorum ve buraya 3 tane ikili trabzana tamamlıyorum. Bakın 1, 2, 3, 3 tane ikili trabzan oldu. Sırayı birleştirirken başta çektiğim 2 zincirin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi şuradaki boşluğa gelmem lazım. Bunu yaparken de bakın ilmek kaydırmalar yaparak buradaki boşluğa geliyorum. Toplamda 3 tane ilmek kaydırma yapmış oldum. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum ve hemen boşluğa yine bir tane ikili trabzan yaparak başlıyorum. Baştaki 2 zincirde ikili trabzandan sayacağımız için bir tane daha ikili trabzan yapıyorum ve üçlü grubumu tamamlıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Şimdi burada artık işlemimiz kolay arkadaşlar. Her bir boşluğa üçlü grup çalışıyorum. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Toplamda 16 tane üçlü grup çalışmış olacağım. Bu sırayı da tamamladım. Şimdi bakın yine 2 zincirle başladığım noktanın tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla bitirdim. Şimdi toplamda arkadaşlar 2 sıra üçlü grup çalışmış olduk. Dolayısıyla uzatma kısmını ben burada bitiriyorum. Şimdi 3 sıra lastik örgüsünü öreceğim. İlk lastik örgümü ikili trabzanlarla başlayacağım. Eğer sizler kol uzunluğunun daha fazla olmasını istiyorsanız buradaki kol uzatmada
bu üçlü grup sıralarını daha da fazla artırabilirsiniz. Yani ben burada 2 sıra ördüm. Sizler dilerseniz 3, 4, 5 sıra da örebilirsiniz. Kol uzunluk boyunu bir örnek hırkayı baz alarak buradaki kol altı kısmını ölçerek kendi kol uzunluk boyunu ölçebilirsiniz. Bir üst sıraya başlarken 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Şimdi aşağıda ilk trabzanın tepesinde bulunan bakın şöyle 2 ilmeğimiz var. Bu 2 ilmeğin bana bakan ön tarafındaki ilmeği alıyorum. Tığıma geçirdim. Daha sonra yanındaki trabzan tepesinden de ön ilmeğini alıyorum. Bakın tığımda ön ilmeklerden 2 tane var. Bu 2 ilmeği bu şekilde birlikte örüyorum. Daha sonra tığımda bakın 3 ilmeğim görülüyor. İlk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek trabzan yaparak eksiltme yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine batıp buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine aldım. Şimdi bir tane daha yine eksiltme yapacağım. Hemen aşağıdaki ilk trabzan tepesinin ön ilmeğini aldım. Bir sonraki gelen trabzan tepesinden de yine ön ilmeğini aldım. İlk önce bunların ikisini birlikte ördüm. Daha sonra bakın tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek eksiltme yaparak trabzan ördüm. Şimdi bu yaptığımız işlem arkadaşlar ikili trabzanda eksiltme işlemi. Bu sırada bakın tığımın üzerine bir tane ilmek aldım. Bir trabzan tepesine normal bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonraki trabzan tepelerinin ikisini birlikte alarak bu şekilde eksiltme yaparak ikili trabzan çalışıyoruz. Burada yapmamız gereken işlem bu. Bir tane normal ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane de bakın ön ilmekleri alıyorum. Her iki trabzanın da birlikte örerek ikili trabzanda eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar edelim. Evet, sıra sonuna doğru geldim. Bakın son eksiltme işlemini de yaptım. Şimdi 2 zincirle başladığım noktanın tepesine batıyorum. İlmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Ve böylece sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bir üst sıraya başlarken yine 2 zincirle başlıyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım. Şimdi lastik örgüsüne başlıyorum arkadaşlar. Şöyle 2 zincir çektikten sonra aşağıda ilk gelen trabzanın şu şekilde arkadan tığımı geçiriyorum. İlmeğimi aldım ve ipliğimi ön tarafa geçirdim. Tığımda 3 ilmeğim varken ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzan ördüm. Bakın önden bir tane ikili trabzan çalıştım. Tığımın üzerine tekrar alıyorum. Aşağıda bir sonraki trabzanı buluyorum. Arkadan tığımı geçiriyorum. Bu şekilde önden, bakın ön taraftan tığım gözüküyor. Arkadan ipliğimi aldım. Buradan bu şekilde ipliğimi geçirdim. Tığımda yine 3 ilmeğim var. İlk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzan çalıştım. Bakın dikkatli bakalım. Bir tanesi önden, bir tanesi arkadan gözüküyor. Devam ediyorum. Şimdi tekrar önden öreceğim. Bakın tığımı şu şekilde geçirdim. Yani ikili trabzanımı ön tarafa çıkardım. İlmeğimi buradan aldım. Yine tığımda 3 ilmek varken 2 defa da örerek ikili trabzan çalıştım. Önden ördüm. Tığımın üzerine aldım. Şimdi arkadan çalışacağım. Yani bakın trabzanı arkaya alıyorum. İlmeğimi buradan geçirdim. Ve yine ikili trabzanımı buraya örüyorum. Tığımın üzerine aldım. Şimdi önden bakın ön tarafa aldım trabzanımı. İpliğimi geçirdim. İkili trabzanımı ördüm. Bu şekilde arkadaşlar bir önden bir arkadan ikili trabzanlarımızı örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna doğru geldim. Bakın bir önden bir arkadan trabzanlar yaparak şimdi bitişi 2 zincir çektiğim kısmın tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasından geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Ve lastik örgümde arkadaşlar ilk sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bir sıra daha öreceğiz. 2 zincir çekiyorum yine. Tığımın üzerine alıyorum. Şimdi burada yapmamız gereken işlem şu arkadaşlar. Önden ördüğümüz ikili trabzanları yine ön tarafa alarak örmek. Tığımın üzerine alıyorum.
arkadan ördüğümüz ikili trabzanları yine arka tarafa alarak örmek. Bu sırada işlemimiz biraz daha kolay. Zaten hemen kendini belli ediyorlar arkadaşlar. Önden çalışacağımız ikili trabzanları önden, arkadan bir önceki sırada arkadan çalıştığımız ikili trabzanları arkadan alarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlayacağız. Evet, bakın sıra sonuna doğru geldim. Bu sıramı da tamamladım. Yine 2 zincirle başladığım noktanın tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Ve böylece lastik örgümde bu sıramı da tamamladım. Şimdi dilerseniz lastik örgüsünü devam edebilirsiniz ama kol kısmında 2 sıra lastik örgüsü benim için yeterli. Bir sırada zaten eksiltme sırasını yapmıştık. Şimdi bu noktada bir tane ilmek alıp sıkılayıp ipliğimi kesiyorum. Bu kolda yaptığımız işlemi iki kolda da yapıyoruz arkadaşlar. Ben daha önce çalışmıştım. Bakın böylece kol kısımlarını da tamamlamış oluyoruz. Şimdi gelin hep birlikte dış kısımlarında kalan lastik örgüsünü yapalım. İpliğimi parmağıma sardım. Hemen bir tane kilit işlemi yapıyorum. Yani bir tane ilmek alıp sıkılıyorum. Şimdi benim burada rengim krem renkte iplik geldiği için şöyle uyumlu gitsin istiyorum. Krem rengi gelen herhangi bir noktadan şurayı başlangıç noktası yapabilirim. Hemen buradan ilmeğimi alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek sıkılıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Ve ilk gelen trabzan tepesine batarak bir tane ikili trabzan çalışıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine yine bir tane ikili trabzan. Şimdi bu sırada her bir trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapacağız. Boşluklara batmıyoruz. Dikkat, trabzan tepelerine batıyoruz. Hemen bakın bir sonraki üçlü grubunda gelen trabzan tepesine yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir sıra boyunca bütün hırkamın çevresini ikili trabzanlar yaparak döneceğim. Dilerseniz şu kısma kadar devam edelim. Buradaki köşe kısmını nasıl yapıyoruz birlikte bakalım. Evet, bakın köşe kısmına geldik. Dikkat. Şimdi burada şöyle bakın son kısımdayım. Burada bu iki tarafı birleştireceğim. Şimdi tığımın üzerine bir tane ilmek aldım ve köşeye yakın noktadaki ilmeğin ön ilmeğini bu şekilde tığıma geçirdim. Daha sonra şuradaki kısımdan arkadaşlar bir tane ilmek alacağım. Şöyle bakın şu noktaya batabilirsiniz. Buradan da bir tane ilmek çıkardım. Ve 2 ilmeği birlikte ördüm. Tığımda 3 ilmeğim kaldı. İlk ikisini kalan ikisini birlikte örerek tamamladım. Bakın şöyle her iki kısımdan da alarak birleştirmiş olduk. Şimdi burada şu kısımdayım. Burası trabzanların yatay olarak olduğu kısım. Burada hayalen batacağız arkadaşlar. Her bir trabzanın yatay kısmına 2 tane batmamız gerekiyor. Dikkat. Bir tane battım, hemen yanına şöyle bir tane daha hayali ilmekler bulup bu şekilde batıyorum. Ortalama 2 ikili trabzana denk geliyor arkadaşlar. Bakın devam ediyorum. Karşı kısma geçtim. Yine yan olan ikili trabzanlara 2 tane ikili trabzan gelecek şekilde bu şekilde batıyorum. Bakın boyun kısmını örüyoruz şu an. Tekrardan köşe kısmına geldim. Dikkat. Köşe kısmında bakın buraya bir tane battım. Buradan bir ilmek çıkardım. Daha sonra bakın karşı taraftaki köşenin de şöyle ön ilmeğinden de alabilirsiniz veya tamamından da alabilirsiniz. Şöyle aldım. Bakın ikisini birlikte ördüm. Sonra kalan üçün ilk ikisini kalan ikisini de birlikte örerek ikili trabzan yaptım. Yani bu iki köşede arkadaşlar bir nevi eksiltme yaparak birleştirmiş oldum. Şimdi devam ediyorum. Artık bu kısımda işlemim kolay. Her bir trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Ve sıra bitişine kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bakın köşe kısmına geldim. Burada da ikili trabzanlarımı tamamladım. Şimdi buradaki köşede dikkat. Şu boyun kısmında eksiltme yapmıştık. Burada ise arttırma yapacağız. Hemen köşeye arkadaşlar ikili trabzanlarımı yapıyorum. Ama buraya
2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın köşeye 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi kalan hırkamın alt kısmıyla devam edeceğim. Yine burada her bir trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan çalışacağım. Bakın köşeyi de bu şekilde çalıştık. Boşluklara batmıyoruz. Ama her trabzan tepesine bir tane ikili trabzan örüyoruz. Evet, buradaki köşe noktasına da yaklaştım. Şimdi yine trabzan tepelerine şöyle ikili trabzanlar yapalım. Şimdi köşede ne yapıyorduk arkadaşlar? Köşede 2 trabzan birden yapıyorduk. Burada bir arttırma yapıyoruz. Ve kalan kısmını şöyle dönüyoruz. Burada ikili trabzanların yatayda olan kısmı var. Dikkat. Dolayısıyla yatayda olan ikili trabzanlara da 2 tane ikili trabzan yapıyorduk. Hemen buraya da geçiyorum. Bakın burada çünkü bedende uzatma yapmıştık. Buraya da 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi son bitişi bakın 2 zincirle başladığım noktanın tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Şimdi burada eğer bırakacaksanız yani son sırada benim için yeterli. Bu şekilde ikili trabzanlarla yapıp bitireceğim diyorsanız bir ilmek alıp sıkılayıp ipliğinizi kesiyorsunuz. Ama ben bir sırada lastik örgüsü örmek istiyorum diyorsanız hemen onu da göstereyim. 2 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Tığımın üzerine alıyorum. Alttaki ikili trabzanımın ilkini şu şekilde öne getirerek önden ikili trabzan yaparak örüyorum. Üzerine alıyorum. Diğer gelen ikili trabzanımı da arkadan bu şekilde geçirerek ikili trabzanımı örüyorum. Yani lastik örgü yaparken hatırlayalım, kolda da yapmıştık. Bir önden ikili trabzan örüyoruz. Bir arkadan. Evet. Bir sırada lastik örgüsü örmek isteyen arkadaşlarım bu şekilde örgülerine devam edebilirler. Evet, tabi burada benim rengim farklı olduğu için burada hoş bir görüntü olmadı. Dolayısıyla ipliğinizde krem renginden veya aynı renkten devam etmek için ipliğinizi kesip o şekilde devam edebilirsiniz. Ben şimdi burada bırakmak istiyorum arkadaşlar. Bir ilmek alıp sıkıladım. Burada ipliğimi kesiyorum. Ve hırkamı bitirmiş oluyorum. Şimdi burada son rötuşlarımız var. Burada kollarda ve bu iç kısımlarında kalan iplikler var. Bir daha ince tığ yardımıyla veya bir iğne yardımıyla bu iplikleri iç kısımlarından yürüterek gizleyelim. Evet, böylece hırkamızı tamamıyla bitirmiş olduk. Çok güzel bir hırka oldu. Umarım sizler de benimle birlikte keyif alarak örmüşsünüzdür. Böylece bir projenin daha sonuna gelmiş olduk. Hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Beğeni ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Bir başka tarif videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.